KTM 890 Duke, keskin kelimesini yeni bir kenar ekleyerek yeniden tanımlıyor. Sınıfının en hafif kompakt şasisiyle 1.600'ün çevikliğini ve paralel 2'nin torkunu bir araya getiriyor. 890 Duke'te kullanılan 889 cc'lik LC8C bloğu, 890 Duke R'ın bloğu gibi son derece saldırgan. 115 beygir ve 92 Nm tork sunan sıvı soğutmalı 8 valve motor, ağırlığına göre muadil bloklardan çok daha fazla güce sahip. Redline'da 500 devir dakika arttırılmış. En güzel tarafı 90 Nm torkun 5500 devir ile 10.000 devir dakika arası stabil olarak sunulması. Bu durum vites değiştirmeyi unutmanıza bile sebep olabilir. Zira tork tüm devir bandına dağılmış durumda. Daha hafif pistonlar motorun daha kolay devirlenmesine katkı sağlamış. Motoru yük altında daha serin tutmak için yağ soğutucusu da sisteme eklenmiş. Standart olarak sunulan paslanmaz çelik egzoz sistemi ağırlık merkezine ortada oturacak şekilde dizayn edilmiş. Daha tok ses, istenilen tork değerleri ve emisyon standartları için yapılan pek çok denemeden sonra şu anki haline kavuşmuş. Motora hava sağlamak için olabildiğince kısa bir intake sistemi kullanılmış. Bu sayede hem gaz kolu hareketleri daha dinamik hale gelmiş hem de motora soğuk hava girişine katkı sağlamış. Yağ soğutmanın yanında spor sürüşlerde oluşan ısının dağıtılması için radyatör de genişletilmiş. KTM'in tüm motorları gibi modelde son derece kaslı ve maskülen hatlara sahip. Pegler konforlu bir sürüş için tasarlanmış olsa da olabildiğince yüksekte tutularak motosikletin daha yüksek yatış açılarına ulaşabilmesi hedeflenmiş. Hem fren hem debriyaj manetleri ayarlanabiliyor. 2020'de duyurulan R modelinde bulunan tüm elektronik bu modelde de mevcut. Ancak performanstan ödün vermeden daha yol odaklı olarak ayarlanmış. 4 adet sürüş modu bulunuyor. Spor, sokak, yağmur ve pist modu. Tüm ışıklandırma LED olarak sunuluyor. Ön farın dizaynı ailenin en büyüğü namı diğer Beast'ten gelme. Daha önce başka modellerde gördüğümüz çok renkli TFT ekran burada da mevcut ve pek çok bilgi ve ayara kolaylıkla ulaşılabiliyor. Modelde Ride-by-Wire kablosuz gaz kolu bulunuyor. Fakat alışılagelmiş sistemlerden farklı olarak IMU ünitesinden gelen anlık sürüş bilgileri doğrultusunda istemsiz olarak gaza fazla asılmanızla ulaşabilecek tek teker patinaj gibi hataların önüne geçilebiliyor. Tabi istemli olarak tek teker ya da power slide olarak adlandırılan yanlama hareketini de yapmanıza izin veriyor. Motor bloğunda bir stres unsuru olarak kullanılan çelik tüp şasi tasarlanırken daha fazla yatış açısına sahip olması ve daha keskin dönüş hareketleri sergileyebilmesi adına olabildiğince kompakt ve hafif tutulmaya çalışılmış. Kuyruk kısmında kullanılan şasi ise diğerinden farklı olarak döküm alüminyum ve hava filtresine de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca üçgen tasarımı sayesinde rigid bir yapı sergiliyor. Modelde tercih edilen WP Apex 43 mm süspansiyon, fabrika tarafından güç ve yol tutuşu kombinasyonuna en uygun şekilde optimize edilmiş. Kullanılan yağ artık lineer. Böylece hem daha hafif hem de ön tekerde olup biten her şey çok daha direkt bir şekilde sürücüye iletiliyor. Çatalın bir tarafı compression'dan, diğer tarafı ise rebound'dan sorumlu. Arka şok ise yine WP Apex ve bunda da lineer yay kullanılarak hafif olması sağlanmış. Fabrika tarafından ayarlanırken işlevsellik ve sürüş konforu hedeflenmiş. Süspansiyonlara düşen yükü azaltmak ve motosikleti genel olarak daha çevik hale getirmek adına jantlar alüminyumdan olabildiğince hafif olarak üretilmiş. 50 farklı set lastikle yapılan testlerden sonra modelle birlikte Continental Conti Road lastiklerin kullanılmasına karar verilmiş. Bu lastiğin özel olarak seçilmesinin ana sebebi her hava koşulunda sağladığı performans değerleri. Tabii ki bu kadar sportif bir motosikleti iyi de durdurmak gerekiyor. Ön tarafta radyal bağlı 4 pistonlu kaliperler 300 mm'lik disklerle çalışırken arkada tek piston yüzer kaliper 240 mm'lik disk ile birlikte çalışıyor. Tüm frenleme sistemi KTM'in viraj ABS sistemi tarafından kontrol ediliyor. Gidon 760 mm genişliğinde ve daha iyi kontrol için 4 farklı pozisyona ayarlanabiliyor. Sele yüksekliği 820 mm. Selede kullanılan materyal sayesinde kaydırmaz olması sağlanmış. Ancak tasarımı sebebiyle yatış açısına uygun olarak üzerinde rahatça hareket edebiliyorsunuz. Yakıt kapasitesi 14 litre. 100 kilometrede 4.8 litre teorik yakıt tüketimi mevcut.